Yolculuğumuza haritanın batısından, Ege kıyılarından başlıyoruz. Yani denize hükmedenlerin gücü ve zenginliği elinde tuttuğu yerden. Haritadaki ilk bilgimize bir bakalım. Ne görüyorsunuz? Bir balık var ve sea diyor. Balık plus sea'yi birleştirince ne oluyor? Tabii ki Balıkesir ve karesi. İşte ilk ipucumuz bu kadar kolay. Karesi yollarının tarihi önemi gerçekten çok büyük. Neden mi? Çünkü onlar Osmanlı'ya katılan ilk beylikti ve daha da önemlisi Osmanlı'ya ilk donanmasını, yani ilk deniz gücünü onlar kazandırdı. Düşünsenize, bu tek bir adım bir kara devletini yavaş yavaş bir deniz imparatorluğuna dönüştürecek yolun ilk adımıydı. Tamam, şimdi Ege kıyılarında güneye doğru inmeye devam edelim ve diğer üç büyük denizci gücü de hızlıca aradan çıkaralım. İşte bu tablo Ege'nin diğer hakimlerini aklımıza sokacak. Manisa'daki Saruhanoğulları için sarı bir han hayal ediyoruz. Aydın'daki Aydınoğulları için gökyüzünü aydınlatan bir şimşek. Milas'taki Menteşeoğulları için de isminden de belli bir kapı menteşesinin yanında duran bir denizci. İşte bu beylikler Karesioğulları ile birlikte Ege'deki deniz ticaretinin ve gücün bel kemiğiydi. Hadi bakalım. Denizi arkamızda bırakıp Anadolu'nun kalbine, iç kısımlara doğru ilerleyelim. Bakalım buradaki beylikler yükselen Osmanlı gücüyle nasıl bir etkileşim içine girmiş. Şimdi çok ilginç bir hikayeye geliyoruz. Osmanlı'ya toprak devreden iki beylik var ama bunu o kadar farklı yollarla yaptılar ki işte bu slayt olayı çok net gösteriyor. Bir tarafta Germiyanoğulları var. Kütahya ve çevresindeki topraklarını siyasi bir evlilikle, yani bildiğiniz çeyiz yoluyla barışçıl bir şekilde devretmişler. İpucumuz ne? Porselenleriyle meşhur Kütahya'yı temsil eden bir gergedan. Diğer tarafta kim var? Hamitoğulları. Onlar daha pratik bir yol seçmiş. Topraklarının bir kısmını direkt para karşılığında satarak Osmanlı'ya katılmışlar. Yani biri diplomasi, diğeri düpedüz bir emlak ticareti. Sırada kısaca bir Eşrefoğullarına değinelim. Beyşehir merkezli bu küçük beyliğin ipucu tek başına duran bir adam figürü. Bu figür onların diğer büyük güçler arasında ne kadar yalnız ve kırılgan olduğunu, sonunda da komşuları tarafından ilhak edildiğini simgeliyor. Ve geldik hikayenin baş rakibine, Karamanoğulları. Onlar için seçilen o inatçı, kara koyun ipucu yok mu? Osmanlı'ya karşı olan dik duruşlarını, o boyun eğmez tavırlarını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Peki Karamanoğullarını sadece Osmanlı'nın dişli bir rakibi olarak mı hatırlamalıyız? Hayır. Onları tarihte bambaşka bir yere koyan çok ama çok önemli bir kararları oldu. İşte kilit nokta tam da bu. Onların kalıcı kültürel mirası. Bu ferman Karamanoğullarını Türk dilini resmi dil olarak kabul etmede öncü bir güç haline getirdi. Bu askeri zaferlerin çok ötesinde zamana meydan okuyan bir mirastır. Ve bu durum beyliklerin ne kadar farklı karakterlere sahip olduğunu harika bir şekilde gösteriyor. Şimdi turumuzu kuzey ve güneydoğudaki devletleri ziyaret ederek tamamlayalım. Haritamızı tamamlamak için son 3 beyliğimize göz atalım. Kuzeyde Karadeniz'in denizci gücü Candaroğulları Sinop'ta. İçeride Sivas'ta Eretna Beyliğini Ernet peyniriyle hatırlıyoruz ve güneyde Adana'da Ramazanoğullarını da bir Ramazan çadırıyla aklımıza yazıyoruz. Ve şimdi son beyliğimize. Anadolu'daki son büyük bağımsız güçlerden birine geliyoruz. Bakın hafıza tekniğinin güzelliği burada ortaya çıkıyor. İpucumuz olan Turna Kuşu, beyliğin sonunu getiren savaşın adıyla, yani Turnadağ Savaşı ile doğrudan bağlantılı. Bu bağlantı bilgiyi hafızaya adeta kilitliyor. Turumuzu tamamladığımıza göre şimdi şöyle bir geri çekilip haritanın tamamına bir göz atalım. İşte bu sizin hızlı başvuru rehberiniz olacak. İşte tüm hafıza haritamız. Hadi hızlıca bir tekrar edelim. Balıkesir için balık Plussi, karesi. Aydın için şimşek, Aydınoğulları. Kütahya için porselenli gergedan, Germiyanoğulları. Konya için o inatçı, Karakoyun, Karamanoğulları. Sivas için Ernet peyniri, Eretna. Adana için Ramazan çadırı, Ramazanoğulları. Ve son olarak Maraş için turna kuşu, Dulkadiroğulları. Artık harita tamamlandı. Bir bölümü daha inşa ettik ve tarih konusunu bitirdiğimizde artık coğrafya bölümüne geçeceğiz. Ama önce abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.